Tata Steel turnuvasının 12. turuyla karşınızdayım. Beyazlarda Yağız Kağan Erdoğmuş, siyahlardaysa Vladimir Fedoseev. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, E5, at F3, at F6, Petrov savunması, at alır E5, D6, atı kovuyor ve filin çaprazını açıyor. At F3, at alır E4, verdiği piyonu geri alıyor. D4, merkeze piyon yerleştirirken filin çaprazını açtı. D5, E4'e yerleşen atı destekliyor. Fil D3, E4 atına baskı uygularken rok hazırladı. Fil D6, rok hazırlıyor. Kısa rok, kısa rok, C4, E4 atını destekleyen D5'e baskı kurdu. C6, D5'i desteklediği gibi C7 karesinde yer açıyor. Kale E1, kalesini açık E dikeyine getirdi. E4 karesinden piyon kazanmak istiyor. Kale E8, vezir B3, D5 olan baskısını artırıyor. At A6, C6 karesinde piyon olduğu için at doğal gelişim karesinden çıkamadı. İleride C7 karesinden etkili bir kareye aktarılabilir. A3, B4 karesini kontrol ediyor. H6, şahı için H7 karesinde yer açıyor. At BD2, E4 atına olan baskıyı artırdı. E4'ten piyon kazanmak istedi. At alır D2 yapılırsa fil alır D2. Yağız gelişimde çok üstün kalır. At F6, kale alır E8, vezir alır E8, C5, fili isteyerek vezir kanadından alan kazanıyor. Fil C7, at F1, at E3 G3 karesine bakış atarken filin çaprazını açtı. A6 atı tahtanın kenarında amaçsız kaldı. At B8, at G3. Fedoseyev'in kalesi, atı ve fili başlangıç karesinde, gelişimde geride kaldı. Fakat şimdilik ciddi bir problem yok. At E4, at E4 karesine yerleşiyor. H5 kontrolünü bıraktığı için at H5, at G7'ye baskı uyguluyor ve bu atı kovmak kolay değil. Burada G6 ile at istenirse fil alır E4, D alır E4 ya da vezir alır E4'e at F6, şah vezir çatalı var. G alır H5 yapılırsa şah kanadı dağılacak. Fedoseyev'in taşları vezir kanadında yoğunlaşmış durumda. Şah savunmasından uzakta. Bu Yağız'ın çok üstün olduğu bir oyun olurdu. Örneğin fil C2 ile fili istekten çıkartıp oyuna devam edebilirdi. Nerede kalmıştık? At H5. Bu konumda at D7 devamında at D6 ile H5 atına karşı mücadele başlatmak en iyisiydi. Fedoseev at D7 hamlesiyle filin çaprazını kapatmak istememiş olabilir. Fil D8, F6 karesini kontrol ediyor. Fakat E4 atı dışında bütün aletler 8. yatayda. Fil F4, fil H2 B8 çaprazına yerleştirdi. Kaleyi oyuna girerek gelişimini tamamlayacak. Bilgisayar Yağız'a bu konumda aşırı bir üstünlük vermese de pratikte Yağız için bu oyunu oynamak çok kolayken Fedoseyev'in bulması gereken hamleler oldukça zor. G5, fili isteyerek şah kanadından alan kazanıyor. Fil C7, bedavaya fili vermiş gibi dursa da fil alır C7, fil F6 kontrolünü bıraktı. Fil alır E4, file karşılık E4 atını aldı. D alır E4 yapılırsa ya da vezir alır E4 yapılırsa at F6, şah vezir çatalı var. Yağız'ın isteği at F6 ile çatal atmak. At D7, F6 karesini kontrol ediyor. Fil F5, atı kırıp at F6 ile şah vezir çatal atmak istiyor. Vezir D8, çatal tehdidini engelliyor ve vezir F6 karesini kontrol ediyor. Kale E1, Yağız E dikeyinin kontrolünü ele geçirdi ve gelişimini tamamladı. Bu konumda at F6 ile H5 atına karşı mücadele başlatılırsa at alır F6, vezir alır F6, kale E8, şah G7 devamında fil alır C8 ile Yağız alet önde kalırdı. Nerede kalmıştık? Kale E1, şah H8, at F6 hamlesinin şah çekerek gelmesini engelliyor. Vezir E3, Fedosey'e boş bir hamle yaparsa örneğin A6, vezir E8, vezir alır E8 yapılırsa kale alır E8, at F8 devamında kale alır F8 ile mat var. At F8 hamlesiyle devam edilirse
Vezir alır F7. Vezir G7 mat ister. Mata çare olmazdı. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Vezir E3. At F8. Vezir E8'in şah çekerek gelmesini engelliyor ve fil takısı isteyerek üzerindeki baskıyı azaltmak istiyor. At E5. Çift ünlem. Fili bıraktı. Fil alır F5 yapılırsa at alır F7. Şah vezir çatalı var. Vezir E7. F7'yi korudu. At hareket ederse vezir takısıyla üzerindeki baskıyı azaltabilir. Fil alır C8. Kale alır C8. Vezir H3. Vezir tempo ile H3 karesine geliyor. Kaleyi istedi ve H dikeyinden rakip şahı hedef alıyor. Kale E8. At G3. Ver H6'yı, aynı zamanda at F5 karesine yerleşebilir. Şah H7, at F5, ver veziri, ver H6'yı, vezir E6, kale E3. E dikeyindeki açması sonlandırdı. Fedoseyev boş bir hamle yaparsa, örneğin A6, at alır F7, ver veziri, vezir alır F7 yapılırsa, vezir alır H6, şah G8, vezir alır G5, at G6 kapatılırsa at H6, şah vezir çatalı var. Vezir G6, vezir alır G6, at alır G6 devamında kale alır E8 ile Yağız kalite ve 3 piyon önde kalırdı. Nerede kalmıştık? Kale E3, vezir F6, at alır F7 tehdidini engelledi. Yağız'dan mükemmel bir at fedası geliyor. At alır H6, çift ünlem. Atı açarak tehditler var. Vezir alır H6. Atı alıyor. Vezir alır F6 hamlesi de kazanç. Şah alır G6'ya. At G4 var. Şah H5 ile ata saldırırsa at F6. Çatal atıp kaleyi alacak. Şah geriye giderse kale alır E8 ile Yağız Kalit önde kalacaktı. Ama daha etkilisi vezir F5. Şah G7 ya da Şah G8 yapılırsa vezir alır F7 devamında Yağız kaleyi alır. Şah H8 yapılırsa at alır F7. Şah vezir çatalı var. At G6. Vezir alır F7. Şah H8'e giderse at alır G6. Vezir alır G6 devamında kale alır E8'den sonra oyun mata gider. Vezir G7. Gel vezirleri değişelim. Vezir alır E8. Yağız Kalit öne geçiyor. Fedoseyev'in şahı açıkta kaldı. Yağız'ın isteği at alır G6 devamında kale E7 inmek. Fil alır E5. Kale H3. Şahın kaçabileceği bir yer yok. At H4. Araya taş kapatıyor. D alır E5. Yağız verdiği aleti geri aldı ve E dikeyinde geçer piyon elde etti. Şah H6. G3. Açmazdaki atı istiyor. Vezir H7. Vezir B1 ile bir hamlede mat istedi. Vezir E6. Vezir G6'ya giderse vezir alır G6 devamında. G alır H4 ile Yağız kale önde kalacak. Ya da Şah G7'ye giderse vezir D7 devamında Yağız vezirleri değişip atı alacak. Bu konumda yapılacak bir şey yok. Fedoseyev rakibine saygısını göstermek için Şah H5 oynuyor ve Yağız'ın mat etmesine izin veriyor. Yağız G4 hamlesiyle rakibini mat ediyor. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.